Bugün kanalda yeni bir konsepte başlıyoruz. Konseptimizin adı çekiç mi gül mü? Bu konsept için ekipmana ihtiyacımız var. Bu ekipman da Sigmar'ın çekici olacak. Şimdi 3 boyutlu yazıcımızdan bu Sigmar'ın çekicini birebir boyutta basıyoruz ve harekete geçiyoruz, birleştirmeye yani. Ama birleştirmeye geçmeden önce bu efsaneyi bir hatırlayalım isterseniz. Çok eski zamanlarda karanlığın gölgesinde insanlar umutsuzca yaşam mücadelesi veriyordu. İşte o günlerde doğdu Sigmar. İnsanlığın kaderini değiştirecek olan efsanevi lider genç yaşta bir ork kralını yenerek Galmaraz adını verdiği çekici ele geçirdi. Bu çekiç sadece bir silah değil, adaletin, cesaretin ve insanlığın umudu, sembolüydü. Sigmar bu kudretle kabileleri birleştirdi, imparatorluğun temelini attı. Halkına karanlığa karşı ışık oldu. Rivayete göre onun çekici dağları bile titretecek güçteydi. Ve şimdi biz de o destansı mirası yeniden canlandırıyoruz. Sigmar'ın çekici yeniden doğuyor. Arkadaşlar şimdi önümde gördüğünüz gibi kısaca bahsedeyim biraz. Yine Silk PLA ile yazdırdığım modelin parçalarını görüyorsunuz. Bu parçaların basımı biraz uzun sürdü. Fazladan modelde olmayan 2 tane bağlantı ekipmanı ben tasarladım. Onları da bu bağlantıların içerisine koyacağım. Çekici şöyle yapacağız. Çekici hem birleştirirken hangi amaçla bu çekici yapmaya karar verdiğimi de size anlatayım. Videoda da söylediğim gibi aynı zamanda başlayalım. Bir yapıştırıcıya ihtiyacım olacak. Aynı zamanda başlarken şunları anlatayım. Çekiç mi gül mü diye bir konsepte başlamayı düşünüyoruz. Bu çekiç mi gül mü konseptinde model sitelerinde aranan, yani mesela örneğin kit kartlardan bahsedelim. Kit kartların birkaçını indireceğiz. Bunları yazdıracağız. Daha sonra bu yazdırdığımız kit kartları kanalımıza konuk aldığımız bir arkadaşımızla birlikte çekiç mi gül mü oyununa davet edeceğiz. O da gelecek ve değerlendireceğiz birlikte bu modelleri. Bakalım gerçekten efsane mi bu modeller yoksa ihtiyari öyle koyulmuş modeller mi? Onu göreceğiz. Beğendiğimiz modellere yanına gül koyacağız. Bu model bizim işimize yarar. Bu güzelmiş diyeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Eğer modeli beğenmez isek Galmaraz ile bu yaptığım çekiç ile kıracağız. Konseptimiz bu. Şimdi bu çekice devam edelim yapmaya. Şimdi bu Silk PLA'lar ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Silk PLA dediğimiz bu PLA cinsi parlak olduğu için, yani bir özelliği parlaması aslında. Bunların dış duvar baskı hızlarını yavaşlattığımız zaman bir parlak bir hale geliyor. Bu da onu dekoratif, göze hitap edecek şekli sunuyor. Yalnız bunu yapıştırırken eğer ki soğutucusu PLA'nın dış kısmına veya işte görsel bölümüne denk gelirse bunu matlaştırmaya başlıyor. Bu da ek bir bilgi olarak burada kalsın. Gerçekten bir çekiç olarak kullanacağımız için biz bu Sigmar'ın çekicini, yani kendisi aslında bir cosplay olarak kullanmayacağız. Biz bunu gerçekten amacına uygun kullanacağız. Yani bir şeyleri kıracağız. Bunun biraz daha sağlam olması için burada içerisindeki bağlantı noktalarının deliklerine, açıklıklarına ve tutma kulpunun içindeki açıklıklara bir epoksi karışım yapacağım. Epoksi karışımı içine akıtacağım ve o içinde donduktan sonra daha kuvvetli, biraz daha mukavemetli bir çekiç sapı ve çekicin gövdesi, çekicin kafa kısmı olmasını umuyorum. Şimdi deneyeceğiz. Şimdi epoksi bölümüne geçelim. Epoksimizi hazırlayalım. Hey,
cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. They live through the story they made, okay? Boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in a grave. Hey, legends don't die anyway. I was working on a play today. Body bags covered away. I paved, zipped up like a bathing ape. How many of us then came and stayed? Not too many. I've been staying awake to get it and get right on every mistake. I give them a bite, they taking a plate. It's all been a feeling that I couldn't shake. So I just keep killing till I'm at the gates. We straight, we treat them like worms in a lake. They bake, just give me a drum and a bass. I skate and grind till I'm numb in the face, okay? Don't fuck up my day. Don't talk about clutch, I got ice in my veins. I'm colder than Trey, I stick to the code. I'm glitching the game. I do anything for the win at the end of the day. I gotta cut to the chase. İçerisine birazcık pudra koydum. Pudra biraz daha sağlam olmasına yarıyor. Bunu uçak kanatlarına, uçak gövdesi içerisine epoksi süreceğimiz zaman yine bu pudradan faydalanıyorum. Ne deniyordu buna? Çekicin örs kısmı mı deniyordu? O kısımsa işte onu bitirmiş olduk şimdi. Ya bu çok güzel oluyor gerçekten. Bir de bayağı da sağlam bu. Bakalım modellere ne yapacak. Şöyle bir demir parçası var. Bu demir parçasını içine sokacağım. Yine burada mukavemet sağlasın diye, burada bir şey olsun en azından diye bunu burada kullanmak istiyorum. Şu parçaları da yine kapatıcı olarak bunu yaptıktan sonra, buranın içerisini epoksiyle doldurduktan sonra bunu da kapatıcı bir parça olarak buraya yapıştıracağım. Hem bu epoksinin dışarı akmasını engelleyecek hem de bunu doğru bir şekilde içine takabilmemizi sağlayacak. Şimdi şöyle bir boy alalım bundan. Bu parçayı bunun içine atacağız. Bir denemesini yapacağım. Tamam. Çok güzel. Epoksi şırıngamızı alalım. Bu şırıngayla da 400 kere falan herhalde bu epoksiyi dökmemiz gerekecek.
Ve sona yaklaşırken Sigmar'ın çekici efsane yeniden doğuyor. Tabii kafası şu an oynuyor. Şimdi yapıştırma işleminin %80'ini %90'ını bitirdim. Son hamleyi taktıktan sonra çekicimiz tamamlanıyor. Yalnız çekicin şu kısımlarında, bu kenar kısımlarında bir eskitme yapmamız lazım. Onun için de harika bir fikrim var. Onu da şimdi göreceğiz birlikte. Şuraya önce bir yapıştıralım. İşte Galmaraz efsanesi. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Kenar kısımlarını eskitmeye ve parlatma, yani metalik hale getirmeye geçiyoruz. Şimdi metalik efekti verebilmek için öncelikle bir tane akrilik verniğe ihtiyacımız var. Akrilik verniği ilk başta sıkıyoruz. Ardından grafit, bu kalem tozu. Bunu da üzerine uyguladığımız zaman bu çok güzel bir metalik efekt vermiş olacak. Şimdi şu çekicin kenar kısmındaki desen kısımlarına, desenlerine ve çekicin şuradaki desenlerine bu işlemi uygulayacağım. Evet, sıktığımız ve zehirlendiğimiz sprey boya sonrası şimdi grafit uygulamasına geçebiliriz. Şimdi grafiti yaparken aslında bunun altına bunu kaldıracağız. Grafit uygulamasını yaparken şöyle düz bir zemin ayarlarsanız kendinize daha sağlıklı olabilir. Bir de uygulamayı şöyle bir pamuk yardımıyla yapacağım. Şöyle sürerek parlatacağız. Metalik görünüm vereceğiz. Ve grafit işlemini bitirdim. Böyle bir metalik görünüm kazandırdık şimdi baltamıza. Şimdi baltanın yan tarafındaki bu işlemeler var ya, bu işlemelere de yine bir epoksi uygulaması yapacağım. Burada daha parlak ve daha göze hoş gelsin diye o işlemi yapacağım. O işleme de başlayalım şimdi. UV ışığıyla birlikte çok hızlı bir şekilde donabilen epoksi var. Bu epoksi uygulamasını yapacağız şimdi bunun üzerine. Epoksinin iç kısımlarına küçük dokunuşlar yapacağım. Reçineyi ultraviyole ışık tutarak hızlı bir şekilde kürleşmesini sağlayacağım. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapıp kaldığımız yerden videoya devam edelim. Ve işte efsanelerden fırlayıp gelen Sigmar'ın çekici Galmara. Bu konsept için efsane bir eser yaptık. Peki sıradaki efsane eser sizce ne olmalı? Onu yorumlar kısmında belirtirseniz sonraki haftalarda o efsanelerden de bu kanalda sizler sayesinde faydalanmış oluruz. Abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Lütfen sonraki haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.